Hayatın içerisinde her anda, her alanda bir eril ve dişil prensip zaten mevcut. Her birinizin içerisinde eril ve dişil enerji dengeli bir şekilde mevcut. Şimdi nasıl olur diyeceğiz. Yani bir kadın daha fazla zaten dişi olması gereken bir şey değil mi? Bir erkek daha fazla eril olması gereken bir şey değil mi? Her an her sistemin bir dengesi mevcut. Şimdi hatırlarsanız ne dedik? O dengeyi bazen elementlerinizle tamamlarsınız. Bazen etrafınızdakilerle tamamlarsınız. Bazen olaylarınızla, bazen ilişkilerinizle, çocuklarınızla, rakamlarınızla, ama o eril ve dişil elementleri ve bir taraftan hayatınızdaki eril ve dişil enerjileri zaten tamamlamak üzere bir sistem vardır. Çünkü erkeğe ve kadına verilen en önemli unsur budur. Kendini tamamlayabilme yeteneği. Her biriniz onun için kendinizi bir yerde tamamlıyorsunuz ve tamamlanıyorsunuz. Şimdi bizim eril ve dişil prensipleri öğrenmemizin faydası şu. Biz burada kendi şuurumuzla tamamlanmayı seçebileceğiz. Şimdi diyelim ki senin ilişki içerisinde eril enerjin ya da dişil enerjin eksik ve sen bunu karşı tarafta bir fazlalık ve aşırılık olarak tamamlatıyorsun o ana kadar. Burada kendinde yapacağın herhangi bir operasyonla bunu dışarıda da tamamlandığın yer dengelenerek, iyileştirilerek aslında hayatında sana davet edilecek. Diyelim sen içeride alamayan ya da sana sunulana karşı itirazı olan yapını dışarıda o ana kadar borçlanarak dengeliyordun. Dışarıda bu aynayla ne kadar savaşsan bunu başaramıyordun ve sen şimdi almayla ilgili olduğunu gördüğün borç enerjisinin şimdi almayla ilgili olan konuyu kendi içinde doğru taşları yerine oturttuğunda dışarıda bir bakacaksın ki benim bu sefer borç almama gerek kalmadı. Şimdi yani bilgiyi nasıl kullanacağımız önemli. Ve dedik ya zaten her an o denge prensibi çalışıyor. Herhangi bir zamanda yani kanınız daha asidik, daha alkali olmuyor. 7,4 virgül bilmem ne. Ve şu var ki oraya sabitliyor. Zaten bunun dışına geçtiği zaman o hastalık. Artık bütün sistem ne yapıyor? Apar topar taklatıyor. Başka durumlar meydana geliyor. Ama hayat sizi her an zaten dengelemek üzere. Peki o zaman çok güzel bir mesela soru vardı. Nasıl dengede olabilirim diyor. Şimdi eğer hayatınızda dengesiz durumlar var ise herhangi bir yerde aşırılık vardır. Yani eril ya da bu dişil prensipte nerede aşırıya gittiğinize bakın. Ve şimdi bunlarla ilgili sorularınıza bakın. Diyelim ki nerelerde hep dediniz? Mesela sorularınızın birçoğunda çünkü hepler vardı. Hep bunlar oluyor. Hep bunlar oluyor. Çünkü o heplerde aşırıya gittiniz, çoğalttınız, hiçlerde yok ettiniz. İşte o hep varsa bir yerde mutlaka bir yerde hiç var. O zaman hiçi ortaya getirmek ya da hep'i ortaya getirmek aslında diğer unsuru iyileştirecek. Ve çoğunuz hani dedik ya yani bir insanın hani bir omuzum yüksek diye geliyor ya da birisi alçak diye geliyor. Eğer burada bir yükseklik varsa dedik, bunun adı baba, ruhsal, maneviyat, gelecek neyse böyle bir şey varsa demek ki solda bir kısalık var dedik. Yani bir unsuru diğer unsurla anlayabilmek ve kavrayabilmek aslında ikisini aynı anda bir görebilmek. Yani birinde bir şey varsa diğerinde var. Çünkü bu o Tattarevalli gibi yani bu denge aslında her an sistem böyle yapıyor. Aslında buradaki hali de onun için bir denge.
Yani sen burada bu kadar aşağıya indirdiysen o denge olarak diğerini yukarıya kaldıracak diyoruz. Ya da senin şimdi diyelim ki bir eril enerjiyle eğer çok fazla bir tartışman, itişmen var ise o zaman diğer tarafta aşırı şekilde dişiyle ilgili olan bir konudan dolayı bu olduğunu görürüz dedik. Bu sefer bunu şöyle ezber olarak almak değil. Ha, burada varsa burada değil. Önce orayı okuduğunda diğer tarafın eksikliğini görürüz. Yani o bazen annede gibi görünen, bazen madde, parada gibi görünen, ekonomiyle ilgili, bedenle ilgili herhangi bir şey var. Bu taraf var. Demek ki önce mekanizmayı ve tabloyu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki biz bunları adım adım ilerlerken, kavrarken hayatımıza güzel bir şekilde yön verelim. Hem teşhislerimizde, tespitlerimizde ve iyileştirme ya da daha durumu düzeltebilme ile ilgili vereceğimiz kararlarla ilgili bunu yapabilelim. Şimdi onun için her biriniz için denge prensibi çok önemli. Onun için burayı biraz daha açmak istiyorum. Şimdi dedik ki arkadaşlar, hayat her an hayatınızda, her birinizin hayatında denge prensibini size sunuyor. Ve denge prensibinden bahsetmek bile çok böyle ince bir iş. Onun için hani bak ben dengedeyim dediğiniz anda bile yani böyle aman diyeceksin destur. Şimdi jimnastikte, balede vesairede mesela planör duruşları falan vardır. Dengeye geliş vardır veya da yogada benzer durumda vardır. Hah dengedeyim dediğin anda tık diye. Çünkü orada öyle bir ince nokta vardır ki sen sadece sağın ve solun balansına bakarsın. Ve o ne taraf diyelim ki fazla, ne kadar eksikse onları ortaya, merkeze aktararak kendini orada bırakırsın. Yani hani anneci misin, babacı mısın dedik ya. Yani ne kadar bu tarafa doğru gitme ihtiyacın var. Ne kadar içinden şevkleniyor annene karşı olan iştahın ya da geçmişten konuşma iştahın ne kadar çok. Ne kadar çok eskiden bahsetmek istiyorsun. Şimdi o iştah seni eğer geçmişe doğru götürüyorsa senin şimdi o planör kolların hop bu tarafa yapıyor. Seni sola doğru çakmak üzere odaklandığın tarafa doğru yönlendirmeye başlıyor. Şimdi oradaki aşırılık diyelim ki sürekli geçmişten bahsetmek, geçmişteki olaylardan konuşmak ya da çok konuşmak değil mi? Alıyor seni hop o tarafa doğru yönlendiriyor ve planörün dengeyi bozuyor. Sürekli sadece gelecek hayallerden konuşmak bu sefer seni alıyor bu tarafa götürüyor. Şimdi bakıyorsun niye bunlar beni bu tarafa sağa sola çekiyor? Niye sürekli karşımda erkeklerle ilgili sorunları görüyorum? Neden diyelim ki şu anda babama bakmak durumundayım? Neden anneme bakmak durumundayım? Neden erkek kardeşime ya da kız kardeşime annelik ya da babalık yapmak durumundayım? Neden çocuklarım benden ben anneyken babalık bekliyorlar? Ben babayken onlara annelik ediyorum. Bakın her bir tanesinde öncelikle durumu okuyacağız. Şimdi şurası çok önemli. Şimdi durumu okuduğunuzda, duygularınız karıştığında okumakta zorlanıyorsunuz. Ve birçoğunuzun da aslında eril ve dişil alfabesini okurken, okumayı bilmenize rağmen zorlandığınız ya da karıştırdığınız nokta duygularınızın o anda oraya karışması. Yani ben bunu yaptım ama bak bunu yapmamın böyle bir sebebi vardı, böyle bir mecburiyetim vardı, burada şunlar da gereklidir. Onların hepsini kenara bırakacaksın. Kendini, kendi olayını, kendi eril ve dişil prensibini dışarıdan bir kişi gibi okuyabilmek buradaki önemli unsur.
Şimdi birçoğunuz dışarıdaki bir insanı çok kolay okuduklarını gördünüz. Yani bir ilişkiyi, herhangi bir dışarıdaki ortam, ama şimdi kendi evinize geldiğiniz zaman ya tamam da benim evim eski diyor. Ben ne yapayım? Benim evim zaten şöyle şöyle kalmış bir şey. Bu evde de tabii ki diyor dışarıdan su sızacak. Hayır, değil. Sen neden gittin o evi buldun? Neden tavanı sızıyor? Neden duvarlarından su kaçağı olan, neden musluğu akıtan bir evde oturuyorsun? Çık dışarıya. Şimdi orada duygu karıştığı zaman bilgi stop diyor. Bu sefer hemen itirazlar başlıyor. İşte o itirazlar başladığı noktada bilgi kapanıyor. Neden? Çünkü sen alıcılığı kapattın. İçeriden konuşmaya başladın. Sadece dilden konuşmak değil Eril. İçeriden konuşuyorsun, söyleniyorsun. Böyle ama onun şeyi bu. Yani almayı bırakıyorsun. Öğrenebilmek, alabilmek, dişilik. Öğrendiğini uygulayabilmek, eril. Yani önce dişi sperm için alacak yumurtayı, yumurtanın için alacak, dölleyecek öğrendiği bilgiyi, değil mi? Orada bir döllenip onu çocuk olarak doğurabilmek, uygulayabilmek, bilgiyi hale geçirebilmek. Bakın. Önce ne yapıyoruz şu anda? Onun için alıyoruz, öğreniyoruz. Şimdi dikkat edin. Bütün peygamberler öncelikle çok iyi alıcı, çok iyi dinliyorlar. Dinlemek dişil. Bu anlamda yani biraz Hazreti Musa'yı kenara koyalım. Çünkü o hani birazcık da hani komutan, savaşçı, şu bu, ama hani merhametinden bir askere yapılanları gördüğü zaman gidip onu öldürüyor. Yani hani evet, erili de bu kadar dışarıya vuracak kadar hiddeti, öfkesi de var. Onun için üçüncü çakrayı temsil ediyor Miraç'ta, Miraç yolculuğunda. Ve diğerlerine baktığınızda daha yumuşak, dinleyen, alan, aldığını aktaran. Bakın, değil mi? Yani Hz. Muhammed, Hz. İsa, işte diyelim ki hani bize aktarıldığı kadar Buda ve Hz. İbrahim, değil mi? Bütün bakın, her bir tanesi yumuşaklığıyla önce alan, dinleyen, yani dişil prensibi düzgün çalışan eriller. Dinleyemeyen aralarında bulamayız. O zaman dişil prensip ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar dinleyebiliyoruz. İçeriye alabiliyoruz. Şimdi geçmiş çalışmalarda arkadaşlarımız diyorlar işte o şunu söyledi, bu, o söylenenleri de dinleyin. Şikayet ediyor. Şikayeti de dinleyin. Önce alın. Bırakın itirazı. Şimdi orada itiraza geçmek zaten çalışmanın içerisinde kendisi, işte bu. Yani olana itiraz eden tarafımız arkadaşlar aslında olan zemin, mekanın içerisindeki bir durum dişil, ama olanı var eden otorite, ilahi otorite. Olanla kavga eden taraflarınız aslında olanı var edenle kavga ediyor. Yani dişiyle kadınla kavga edenleriniz dişiyi var eden dişinin tamamlayıcısıyla kavga ediyor. Şimdi bakın, prensibi burada gördünüz mü? Bazen çünkü yani her sefer zıttına mı bakacağız diyorsunuz. Tamamlayana bakacağız. Zıttı değil bu. Neyle tamamlanıyor? Olanın zıttı değil, olanı var eden. Yani otorite olarak koyduğunun zıttı değil. Öyleyse dünyayla nasıl barışırım diyor bir arkadaşımız. Dünyayı var edenle, olanın onayını veren kendinle kavgalısın. Kendi yaratım gücünle kavgalıydın bu şu ana kadar. O zaman yaratımlarını, çağırdıklarını onaylayan dünyayla barışır. Bakın, çok önemli bir prensip bu. Sipariş ettiğini,
onayladığını, ol dediğini onayladığın an, senin onayladığına izin vererek olan haline getiren Allah'ı onaylarsın. Olanı onaylamayanınız, dünyayı, bu anne babadan gelmeyi, hayatın içerisindeki ilişkileri, durumları, belki iniş ve çıkışları onaylayamayanlar, Yaradan'ı onaylamadılar. Onun için her birimizin öncelikle bu mekanizmayı gözden geçirmesi, fark etmesi ve olanla kavgayı bırakması çok önemli.